Fiji, Türkiye'ye çok uzak bir ülke değerli seyirciler. İki ülke arasındaki mesafe 16.000 kilometre. İşin güzel tarafı Fiji, Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Uygulamıyor ama buraya gelmek öyle kolay değil. Bizim gelmemiz de kolay olmadı. İlk önce 10'ar saat süren 2 tane uzun uçak yolculuğu yaptık. Ayrıca 6 saat aktarma sırasında havaalanında bekledik. Yani yaklaşık 26 saat süren bir yolculuktan sonra ancak ulaşabildik bu ülkeye. Fiji, Türkiye'den çok uzaklarda, okyanusun ortasında bir ülke. Bula! Fiji eski bir İngiliz sömürgesi. 1874 yılında İngiliz sömürgesi oldu. Yaklaşık 100 yıl İngilizlerin hakimiyeti altında kaldı. Fiji bağımsızlığını ancak 1970 yılında kazanabildi. Bugün ülkenin 2 resmi dili var. İngilizce ve Fijice. Bula! Bula! Fiji'nin meşhur kum tepelerindeyiz değerli seyirciler. Okyanusun hemen yanı başında kumullar birbiri ardına sıralanıp gidiyor. Fiji'nin en çok turist çeken mekanlarından bir tanesi burası. Sanki kendimizi değerli seyirciler çölde dolaşıyor gibi hissediyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi devasa kumullar var. İşte Fiji'nin meşhur kum tepeleri. Kumullarına tırmanıyoruz. Ama tırmanmak öyle kolay değil. Hakikaten insan nefes nefese kalıyor. Bir kumulu geçiyorsunuz, arkasından hemen başka bir kumul başlıyor. İncecik bir kum. Altınızda kumların net bir şekilde kaydığını hissediyorsunuz değerli seyirciler. Dolayısıyla bu kumullarda yürümek hiç kolay değil. Hele tırmanmak çok daha zor. Evet. Yolculuğumuz kumullarda devam ediyor. Adada yılan ve yırtıcı hayvanlar yok. Nehir kenarında da değerli seyirciler çok güzel tarım arazileri var. Zaten manzara kendisini anlatıyor. Her yer yemyeşil. Burada Hindistan cevizi ağaçlarıyla süslü tarım arazilerini görüyoruz. Tarımın ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri var. Hakikaten başta şeker kamışı olmak üzere bir sürü farklı ürün yetişiyor değerli seyirciler. Evet, sağımda da tepenin hemen kenarında da eteklerinde de köyleri görüyorum değerli seyirciler. Ülke topraklarının yaklaşık %23'ünü tarım arazileri oluşturuyor. Fiji'de şeker kamışı tarlalarındayız değerli seyirciler. Verimli Fiji topraklarında çok güzel şeker kamışları yetişiyor. Fiji ekonomisinde şeker kamışının çok önemli bir yeri var. Ciddi bir gelir kaynağı şeker kamışı, aynı zamanda önemli bir ihraç kalemi. Evet, şeker kamışından çok ciddi paralar kazanıyor Fiji.
Böylesi şeker kamışı tarlalarına yol üzerinde çok sayıda rastlıyoruz. Geleneksel Fiji danslarının icra edildiği mekana geliyoruz. İlk erkekler, sonrasındaysa kadınlar sahne alıyor. Şimdi de sırada ateş dansı. Tek kişiyle başlayan ateş dansında ilerleyen dakikalarda kişi sayısı artıyor ve ateş dansı daha da ilginç hale geliyor. Fiji, tropikal iklimin yaşandığı ülkelerden. Her yer yemyeşil bu ülkede. Fiji'nin 2 tane mevsimi var desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Yağmurlu ve yağmursuz olmak üzere. Değerli seyirciler, Kasım-Nisan ayları arası sıcak ve yağışlı mevsim. Mayıs'la Ekim ayları arası ise nispeten daha serin ve kurak mevsim. Serin mevsimde bile değerli seyirciler ortalama hava sıcaklığı 22 derece. Fiji yıl boyu denize girilebilen ülkelerden. Hava sıcaklığının bazen 15 dereceye düştüğü oluyormuş. 15 derece bizim için en kötü hava diyorlar. Fiji'nin başkenti Suva değerli seyirciler. Suva ismini sık duyduğumuz başkentlerden değil. Suva deyince pek çoğunuzun Suva'da nerede dediğinizi duyar gibiyim. İşte Suva, okyanusun ortasında bir başkent. Nüfusu 176 bin bu şehrin. Ülkenin en gelişmiş ve en büyük şehri Viti Levu adasında. Viti Levu adası ise ülkenin en büyük adası. İlk misyoner adaya 1883 yılında gelmiş. Onu sonrasında diğer misyonerler takip etmişler. Suva 1882 yılında başkent ilan edilmiş. Ülke nüfusunun çoğunluğunu Protestan Hristiyanlar oluşturuyor. En küçük yerleşim birimlerine bile büyük büyük kiliseler yapıyorlar. Adım başı kilise göze çarpıyor ülkede. Hinduların nüfusa oranı ise yaklaşık %28. Nüfusun %6 civarı ise Müslüman. 56 bin civarında Müslüman var Fiji'de. Değerli seyirciler, bir parktayız ve yanımızda Fijililer var. 3 Fijili de geleneksel kıyafetler içerisinde. Hi, how are you? Very well, thank you. We are so happy to meet you. You too. Bula. 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 Değerli seyirciler, Bula merhaba demek Fiji dilinde. What's your name? Tomasi. Tomasi My name is Tikiko. Tikiko. Yeah. Uriah. Değerli seyirciler, Tomasi, Tikiko, Uriah. Ve dediğim gibi hepsi de geleneksel giysiler içerisindeler. Bu ülkenin geleneksel giysisi, Fiji'nin geleneksel giysisi bu şekilde değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi gömlek, Bula gömleği. Bu gömleğe Bula gömleği diyorlar. Bu da Bula gömleği. Is this Bula shirt too? This one? You can call it Bula too. Değerli seyirciler, Bula gömleğini bir de etek tamamlıyor. Evet, gördüğünüz gibi gömleğin altında etek var. Bu onların geleneksel kıyafeti. İşe de bu şekilde gidiyorlar, resmi yerlere de bu şekilde gidiyorlar, kiliseye de bu şekilde gidiyorlar, düğünlere, davetlere de bu şekilde gidiyorlar. Kendimizi bu kıyafetler içerisinde
çok daha rahat hissediyoruz diyorlar. Onların kültürünün değişmez bir parçası bu giysi değerli seyirciler. What do you call it the skirt? Sulu. Sulu. Değerli seyirciler, bu eteğe de sulu diyorlar. Evet, eteğin adı da sulu ve eteğin aynı zamanda you have the pockets too. Pocket sulu. Cepleri de varmış değerli seyirciler. Evet, Fiji'nin geleneksel kıyafeti işte böyle. Etek ve üstünde de bula gömleği adında bir gömlek var. Bula aynı zamanda hayat anlamına da geliyor değerli seyirciler. Biraz önce ifade etmiştim. Merhaba selamlamada da kullanılıyor. Aynı zamanda hayatta demek. Evet, işte bula gömleği ve sulu eteği Fiji'nin geleneksel kıyafeti. Fiji kültürünün çok önemli bir parçası. Nereye giderlerse gitsinler önemli günlerinde hep bu geleneksel kıyafeti giyiyorlar. Thank you very much. Thank you, sir. Fiji'de çok sayıda Hintli yaşıyor. Fijililerin yanı sıra ciddi bir Hintli nüfus var ülkede. Hintliler sömürge döneminde İngilizler tarafından buraya şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilmişler. Yani bugün burada yaşayan Hintliler o dönemde şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilen Hintlilerin torunları. Bugün Fiji nüfusunun %37,5'unu Hint asıllılar oluşturuyor. Elimde Fiji paraları var. Peki diyeceksiniz ki Fiji'nin para birimi ne? Fiji'nin para birimi dolar ama Amerikan doları değil. Fiji'nin kendi doları değerli seyirciler. Fiji'nin para birimi Fiji doları. Bir Amerikan doları değerli seyirciler yaklaşık olarak 2,1 Fiji doları yapıyor. Peki bir Türk lirası ne kadar? Bir Türk lirası bir Fiji doları bile yapmıyor değerli seyirciler. Bir Türk lirası yaklaşık 71 Fiji senti yapıyor. Evet. Şöyle sayalım bakalım. Elimizdeki paraları nasıl? Bu arada şunu söyleyelim değerli seyirciler. En büyük paraları 100 Fiji doları. Evet. Bu 100 Fiji doları ülkenin en büyük parası. Şöyle paralarını tanıtalım. 100 Fiji doları var, 50 var. Size gösterebileceklerimiz şu anda bunlar. Yine bir 50 gördük, 20 var. Bir de 10 Fiji doları var. Sayalım şöyle bir. Ne kadar para var elimizde diye. 100, 150, 200, 220, 230. Evet, 230 Fiji dolarını elimizde tutuyoruz. Bu da yaklaşık 110 Amerikan doları yapıyor değerli seyirciler. İşte Fiji'nin para birimi Fiji doları ve elimizdeki Fiji paraları. Şehir merkezindeki bu grupsa turistlere özel Fiji'nin meşhur şarkılarını söylüyorlar. Belediye otobüslerinde cam yok. Hava sıcak olduğundan klima yerine camsızlığı tercih etmişler. Suva Belediye Pazarı
Tropikal ürünler de dahil çok sayıda taze meyve ve sebzenin satıldığı bir pazar. Okyanus ülkesinde balıklar da tezgahlarda yerini almışlar. Balıkçılık ülkenin önemli bir geçim kaynağı. Kurutulmaya bırakılmış kava ise bir bitki kökü. Fiji'de bir hediyelik eşya dükkanındayız değerli seyirciler. Bir sürü hediyelik eşya var bu dükkanda. Her tarafta hediyelik eşyayı görüyoruz. Arzu ettiğiniz hediyelik eşyayı alıp kendi ülkenize o şekilde dönebiliyorsunuz. Fijililer ahşap oymacılığında da oldukça mahirler. Hünerlerini konuşturmuşlar. Gördüğünüz gibi yerliler tarafından yapılmış bir sürü hediyelik eşyayı görüyoruz burada ama savaş aletleri benim çok ilgimi çekti değerli seyirciler. Kabile savaşları sırasında bu arkadaki aletleri kullanmışlar değerli seyirciler. Savaş aletlerini kullanmışlar. İşte birbirlerini bu aletlerle öldürmüşler. Çok acı bir durum tabii. Ama bu aletlerin hepsi Fiji'de kabile savaşları sırasında kullanılmış. Değerli seyirciler, bunların hepsi ahşap, tahta ama ağır. Öyle göründüğüne bakmayın, hafif savaş aletleri değil. Örneğin bu topuzu düşmana fırlatmada kullanmışlar değerli seyirciler. Ağır yani, insana böyle vurulduğunda çok ciddi anlamda zarar verebilecek bir savaş aleti. Buna da yamyam bıçağı diyorlar değerli seyirciler. Bunlar hep yamyam bıçakları. Çok enteresan gerçekten. İşte o dönemde savaş sırasında bu yamyam bıçaklarını da kullanmışlar. Tabii yamyamlar Fiji'de varmış değerli seyirciler. Bir dönem insan etini yemişler. Acaba insan insanı yer mi diye hemen böyle aklımıza geliyor ama bize göre imkansız, bize göre mümkün değil. Ama bu topraklarda maalesef insan insanı yemiş. Evet, yamyam bıçağını da bu şekilde şöyle bırakalım. Burada da yine maskeleri görüyoruz değerli seyirciler. Yine Fiji kültüründe önemli bir öge maskeler. Şu şekilde şöyle tutalım. Yine savaşlarda da düşmanı korkutma amacıyla bu maskeler kullanılmış. Fiji kültürünün değişmezlerinden yine bu maskeler. Bunu da yerleştirelim. Dediğim gibi savaş aletleri sıralanıp gidiyor değerli seyirciler. Öyle hemen bitmiyor. Burada da yine farklı farklı savaş aletlerini görüyoruz böyle. Çift taraflı kullanılabilen savaş aletleri. Burada da büyük bir maskeyi görüyoruz. Evet, şu savaş aletlerinden de bazılarını sizlere göstermek istiyorum değerli seyirciler. 245 Fiji dolarıymış. Evet, dediğim gibi ahşap ama ağır. Bunları hep savaşlarda kullanmışlar. Bir de enteresan bir başka savaş aleti daha var değerli seyirciler. Bunlara da boyun kırıcı diyorlar. Şunu şöyle düşürmeyeyim. Evet. Böyle vurduklarında düşmanın boynunu bu alet aniden kırıyormuş değerli seyirciler. Evet, bu tarafı sivri. Boyun kırıcı. Yine ağır savaş aletlerinden bir tanesi. Bunu da şöyle yerleştirelim. Evet, devam ediyoruz. Hediyelik eşya dükkanında dolaşmaya değerli seyirciler. Burada heykeller var. Burada sandalye var. Ama sandalye deyip geçmeyelim. Yaklaşık 3000 Fiji doları değerli seyirciler. Bu şekilde işlemişler. Tabii el emeği olunca fiyatı artıyor değerli seyirciler. İşte parmaklar şeklinde başka bir tabure oluşturmuşlar. Bir tabure bu. Aman Allah'ım, kalkmıyor. Zaten
Çok ağır değerli seyirciler. Bu tabureye böyle oturuyorsunuz. Evet, bu da oldukça ağır bir ağaç. Yaklaşık 700 Fiji dolarıymış değerli seyirciler. Burada da Fiji kültüründe çok önemli bir enstrüman var. Bunun ismi lali. Doğumları, ölümleri ve savaşı bu lali ile duyuruyorlar değerli seyirciler. Her lalinin içinde sopası da var. Evet, irili ufaklı bir sürü lali görüyoruz etrafta. Ama bu laliler insanlara bir şey duyurmak amacıyla hep çalınmışlar. Köy meydanında çalınmaya başladığında köylüler biliyorlar ki muhakkak önemli bir şey duyurulacak. Ya bir doğum, ya bir ölüm, ya bir savaş çağrısı. Köyün şefi muhakkak önemli bir haberi işte bu lali ile duyuruyor değerli seyirciler. Peki köyde bu lalinin sesi her tarafa ulaşıyor mu diye soracaksınız. Lali ne kadar büyük olursa lalinin sesi o kadar uzaklara ulaşıyor değerli seyirciler. Dolayısıyla köy ortamının da daha sessiz olduğunu düşünürsek lali epey insana sesini ulaştırabiliyor çalındığında. Evet. Evet, gördüğünüz gibi ortası boş olunca değerli seyirciler bu sesin yansıması da var. Bu ses çok uzaklara ulaşabiliyor. Diye siz bu sesi duyuruyorsunuz. Şef öldüyse mesela şefin ölümünü de bu şekilde duyuruyorlar. Bunlar danslarda kullanılmıyor değerli seyirciler. Meke diye dansları var. Meke dansında bu küçükleri kullanıyorlar. Yani bir müzik aleti olarak bu lalilerin küçükleri kullanılmış oluyor. Bu diğer şu önümdekiler de dans sırasında kullanılabilen laliler. Ama tabii esas lali bu büyük lali değerli seyirciler. Fiji kültürünün çok önemli bir parçası. Can you come and play for us please? Evet, tabii işi uzmanlarına bırakacağız değerli seyirciler. Bula. Ve çaldıktan sonra da bula diyorlar. Bula da Fiji dilinde biliyorsunuz merhaba demek. İşte Fiji kültürünün değişmez parçalarından birisi olan lali ve yine Fiji kültürünü temsil eden bir sürü hediyelik eşya. Saniyeler, dakikalar hızla geçiyor ve biz bir programımızın daha sonuna geldik. Fiji'den Büyük Okyanus'un ortasındaki adalar ülkesinden Allah'a ısmarladık.